ne yaptım? İncecik bir şekilde bakın böyle hazırladım. Yani bunu asla ziyan edeceğimi düşünmeyin dostlar. Kabağımızı sonra size ne yaptığımı tekrar göstereceğim ikinci bir yemekte. Şimdilik bana bu kadar kabak yeterli. Ama sizin aileniz çoksa çok yapabilirsiniz. Ya da benim gibi çok kabak severseniz. Evet. Acaba kimler çok kabak seviyor? O kadar kullanmam yeterli. Çünkü ben hem kolay hem de basit olan size bir yemek tarifi göstereceğim dostlar. Bakın şeylerimizi de aynı şekilde yapıyorum. Havuçlarımızı da bu şekilde devam ediyorum. Sevgili dostlar, bugün size harika bir kabağım var. Keneye kerifimden ısırılmadım. Bunu bahçeden topladım geldim. 3 tane havucum var. 2 tane domatesim var. 4 diş sarımsağım var. Kabağın en kolay halini size pişirip İnşallah sunum yapacağım. Şimdi kabağımızın dışını şöyle soyarak başlayalım. Kabağımızın böyle büyük olduğuna bakmayın. Çok taze dostlar. Bunu arkadaşımın bahçesinden kopardım. Şöyle yapalım. Ve güzelce bir bakalım hangisi daha güzel soyuyor. Evet, bu güzel soyuyormuş. İncecik soyuyor. Evet. Bu şaşırdım vallahi. Şimdi böyle soyalım dostlar. Soyduktan sonra size hem kolay hem gösterişli hem de harika bir kabak yemeği yapacağız. Ama bunu isteyen kahvaltıda, isteyen de normal yemek öğün olarak da yenilebilecek kolay ve basit bir yemek olacak. Harika bir yemek olacak dostlar. Şöyle bir yüzünleri alalım kabuklarına ki. Aslında kabuklarına baktım ben dostlar. Kabukları da çok taze. Soymadan da kullanılabilir ama ben yine de her şeye rağmen soymaya karar verdim. Evet. Şimdi bir kahve yapayım da içelim biraz. Tamam. Şimdi sıra geldi havuçlarımızı soymaya. Şimdi havuçlarımızı da soyacağım. Bir de şunu deneyelim bakalım. Bu nasıl soyuyor? Evet, bu da güzel soyuyormuş dostlar. Dostlar şimdi başlıyorum bakın. Bu şekilde siz de bir yardımıyla gayet güzel yapabilirsiniz. Soyacak yardımıyla bu şekilde yapacağız. Bakın bu incelikte. Kaldırırken gösterirken bana kameraya doğru göster. Ben bunun hepsini kullanmayacağım dostlar. Size gösterdim ama siz kendinize yeterine göre kullanın. Ben de kendime yeterine göre kullanacağım. Tabii kabağımızı ziyan etmeyeceğiz. Kabağımızı da başka yerlerde değerlendireceğiz dostlar. Asla ziyan etmeye. Şu an kabuklarını soymuyor annem. Doğruyor. Bu doğrama yöntemi dostlar. Çünkü bunu bıçakla yapamayız. O zaman başlığımız ne olsun? Alta yazsınlar. Başlığımız ne olmalı? Başlığımız ne olmalı? Bir peynir keseceğin varsa iş tamamdır. Evet. Çünkü bu peynir keseceği. Ya da bir peynir keseceğin varsa yemeğin hazırdır. Bakın bu şekilde. Ne yaptım? İncecik bir şekilde bakın böyle hazırladım. Yani bunu asla ziyan edeceğimi düşünmeyin dostlar. Kabağımızı sonra size ne yaptığımı tekrar göstereceğim ikinci bir yemekte.
Şimdilik bana bu kadar kabak yeterli. Ama sizin aileniz çoksa çok yapabilirsiniz. Ya da benim gibi çok kabak severseniz. Evet. Acaba kimler çok kabak seviyor? O kadar kullanmam yeterli. Çünkü ben hem kolay hem de basit olan size bir yemek tarifi göstereceğim dostlar. Bakın şeylerimizi de aynı şekilde yapıyorum. Havuçlarımızı da bu şekilde devam ediyoruz. Dostlar tavamızı ocağa koyduk. Şöyle güzelce bir bardaktan az yağımızı koyduk. Küçük yani fincan kadar bir bardağımız bu. Şimdi yağımız biraz ısınınca 2 tane domatesimizin kabuğunu şöyle güzelce soyuyorum dostlar. Bakın dostlar şöyle ne yapıyoruz? Çok güzeldi. Kaçanlar bizden değil, kaçmasalarmış. Akıllar yok mu dostlar? Şöyle güzelce kızartıyoruz. Tuzunu atalım. Dostlar tuzunu herkes kendine göre atsın lütfen. Ocağı daha yeni sildim, kirletme. Ben siliyorum. Evdekiler siliyor. Şimdi dostlar hemen bakın bu şekilde doğruyorum. İnce değil, kalın kalın sarımsaklarını. Ben senin misafirlerini diyorum. Aile dostlarına soruyorum. İzleyicilerine, YouTube izleyicilerine. Hı. Evde ocağı kim siliyor? Vallahi hep ben siliyorum. Ha? Bu kız da sahip çıkıyor. Bakın 4 diş sarımsağımızı da güzelce Yazsınlar. Ben bizim evde ben yapıyorum, mutfak işi bende. bakın. Bu şekilde çevire çevire güzelce pişiriyoruz. Bu arada bunları pişerken ben ne yapacağım? Domateslerimi soyacağım. Hemen domateslerimin kabuğunu soydum. Ve şuralarını çıkarıyorum. Küçük küp küp doğrayacağım dostlar. Bakın dostlar hemen pişti. Dedim ya kolay kabak. Yani kolay sebze sevenlere. Hem yemeklerde hem böyle misafirde gerçekten güzel bir sofra hazırlamaya mükemmel bir. Benim arkadaşlarıma benim annem aşçı diyorum da bana inanmıyorlar. Bakın böyle hemen domateslerimizi ekliyoruz. Ve şöyle ağzına bir kapak koyup 10 dakika pişmesini bekliyoruz. Satılıyor da alırsan. Çevirecek ama. Bakın dostlar harika pişmişler. Evet. Yani istediğimizi elde ettik bakın. Şimdi bakın şöyle birazcık toz biber. Birazcık toz biber atıyorum. Biraz tatlansın diye. Böyle hafif acı bir tadı olsun diye. Ve böylece tamam.
Dostlar kolumun canı olsa çok şey yapacağım da. Ancak Bir bu de kadar senin şey tavan oluyor. çok ağır bir tava. Öyle televizyonlarda çevirdikleri tavalar elek gibi incecik. Krep tavası. Güç kızım güç. Krep tavası değil güç. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Altını söndürüyoruz. Ah dostlar ah. Tamam yaptım ama anne kötü bir şey yok ya. Diyorum ki bundan servis yap. Bakın dostlar şöyle alıyoruz. Servis yaparken şöyle biraz kendimizce çeki düzen vereceğiz tabii ki de dostlar. Evet. Şimdi de şöyle alalım kenarlarını. Şöyle biraz da Allah razı olsun kızımdan. Yoğurdumuz kendi yoğurdumuz dostlar. Kızın yaptı. Evet kızımın ellerine sağlık. Şöyle koyuyoruz güzelce de yoğurdumuzu. Ya anne hep çok koydu. Çok değil. Oradan bana bir kaşık versene kızım. Böyle yağından da üstüne şöyle gezdiriyoruz. Ve harika bir yemek oldu dostlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Dostlar bizleri buralarda bulun. Ben adım dilim dönmez. Anca bu kadar elimden gelen. Ne diyelim? Bakın şunun güzelliğine. Harika, zevkli, kolay, çok güzel bir yemeğimiz oldu. İsterseniz bir de tadına bakalım. Burada Mine kızımız da var. Hep beraber bir tadına bakalım nasıl olmuş yemeğimiz. Şimdi şöyle alıyorum tabağıma ve tadına bakacağım. Bakalım nasıl olmuş. Oo. Ben yarı pişmiş sebzeleri çok seviyorum. Yarı pişmiş değil, güzel pişmiş kızım. Evet bu tam pişmiş bir sebze. Bakın şu şekilde. Nasıl yiyeceğini de göster bir daha. Bakın. Yoğurdumuzu böyle isterseniz ortaya, isterseniz ayrıyeten bir kaba koyabilirsiniz. Makarna gibi. Çok güzel olmuş. Bir de sana da vereyim mi?